Arkadaşlar herkese merhaba. Kendimi tanıtarak başlamak istiyorum. Ecem Pınar Önal ben. İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Bu dönem Zihin, Beden ve Psikolojik Dayanıklılık isimli bir ders aldım. Bu derste stresle başa çıkmanın bilimsel yollarını öğrendik ve çoğunlukla meditasyon pratikleri gerçekleştirdik. Ve dersin sonunda hocamızın bizden dönem projesi olarak istediği bir proje var. Social Impact Projesi isimli bir proje. E, Bir sosyal grup belirleyip onları dinlememizi, anlamamızı, kaygı ve stres kaynaklarını belirlememizi ve derste öğrendiğimiz bu bilgileri onlardan paylaşmamızı rica etti. Ben yeni mezunlardan oluşan sosyal grubu seçmek istedim çünkü en çok bu grubun stresine şahit oldum ve seneye de mezun olacağım için aynı stresi maalesef ben de yaşıyorum. Erdem'le ufak bir konuşma gerçekleştireceğiz bununla ilgili. Erdem, sen kendini tanıtabilir misin? Ben Erdem. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü mezunuyum. 2020 Ocak ayında mezun oldum. Peki mezun olduktan sonra ne gibi sıkıntılarla karşılaştın? Stresli bir dönem miydi senin için? Yaşadığım en büyük sıkıntı iş bulamama korkusuydu. Çünkü ben mezun olduktan 2 ay sonra, 1-2 ay sonra zaten lockdown oldu. İşte her tarafı kapattılar. Ondan sonra yani sektör durma noktasındaydı. Uzun bir süredir, özellikle 2018 yılından beri inşaat sektörü çok ağır zorluklar çekiyordu ve 2020'nin başına zaten artık iyice bitti denilebilir. Çoğu inşaat durma noktasına geldi. Ve o yüzden bizim de geleceğimiz bayağı bir sıkıntıya girdi. O yüzden yaşadığım en büyük korku işsizlik korkusu diyebilirim. Hem çevresel hem de psikolojik bir baskı söz konusu. Zaten stres hormonunu etkileyen 3 ana faktörden ikisi bunlar. Peki sen stresle başa çıkmak için neler yaptın? Ya da şöyle toparlayayım. E, Stresi nasıl yaşıyorsun? Nasıl yaşadın daha doğrusu o süreçte stresi? Ya herkes Ya, çünkü stresini farklı yaşar. hı hı. Mesela ben aynı zamanda sedef rahatsızlığı çekiyorum mesela. O arttı. O psikosomatik bir rahatsızlık ve stresli olduğum zamanlarda o artıyor. Onun dışında çok anksiyete, yani özellikle gelecekle ilgili bir sorun olduğu için sürekli bir anksiyete durumu söz konusu. Yani geleceği çok düşünme, şimdi de kalamama ve özellikle işte yarın ne olacak, ne bitecek. Bunlar şey oldu biraz. E, Arttı diyeyim. Yani böyle bir anksiyete diyebilirim. Böyle bir şey yaşadım yani. Daha çok yaşıyorum. Peki şeyi sormak istiyorum. Senin stres sinyallerin neler? Mesela karar vermekte zorlanma olabilir, öfkeli hissetme olabilir, belki enerji eksikliğidir. Zaten iki şey oluyor bende. 2-3 şey oluyor. Bir, çok yani uyuyorum, çok uyuyorum. Uyanık olduğum zamanlarda da agresif bir insan oluyorum. Yani çok böyle sinirli ve yani e, çok lüzumsuz tartışmalar çıkartabiliyorum. Böyle şeyler oluyor yani. Evet. Başka Yeme e, ihtiyacında bir değişiklik hissediyor musun? Çok O yaygın bu bayağı çünkü fazla bu. oluyor. Evet, evet, evet. Yani işte bu Covid döneminde ben yaklaşık 5-6 kilo falan aldım. Sadece işte yani bu mezun olduktan şeye kadar, yani daha lockdown bile Mart'a kadar yani 5-6 kilo almıştım. Sadece şey için, işte bu gelecek ne olacak, ne bitecek falan filan diye. Bu kadar bir fazla şey olmuştu, yani etkisi olmuştu bende o dönemin. Peki arkadaşların onlar da galiba iş bulmakta zorluk çektiler inşaat sektörünün Türkiye'deki konumundan dolayı. Öyle olduğunu varsayıyorum. Onlar neler hissetti? Nasıl stres kaynaklarıyla baş ettiler? Herhangi bir fikrin var mı? Yani birkaç arkadaşım eve kapandı. Zaten hani bizim okuldan işte yani genelde 4 sene mezun olanlar az. Bir de artık işte yaş 26'ya vardıktan sonra 25-26'ya vardıktan sonra artık hani bir de aile evinde kalmak onlarda bir bunalıma sebep olmuştu yani. E, Ve bilgisayar oyunu oynayan çok insan vardı. Yani sabah akşam yatıp kalkıp böyle bilgisayar sabah 5'lere kadar uyku düzenleri dağılmıştı insanların. Amaçsızlık değil mi? Amaçsızlık, tabii yani, ya aslında bir amaçları var ama amaçlarına gidecek herhangi bir yolları yok bu insanların. Yani tabii sonra bir şekilde yollarını buldular ama uzun bir süre, özellikle Covid dönemi
diye bir Hı hı. söyleyeceğim. O uzun bir sürenin çoğunda bu insanlar bu arkadaşlar bayağı bir zorluk çektiler. Bizim derste öğrendiğimiz şeylerden bahsetmek istiyorum biraz. Stresi yönetmek için ilk önce sana sorduğum ilk soruydu. Bu stresi nasıl yaşadığını belirlemek ve stres sinyallerini belirlemek çok önemli. Bu belirtilerden sonra çözüm odaklı ilerlersek eğer meditasyon, egzersiz, hiç böyle şeyler yaptın mı stresini yönetmek için? Özellikle meditasyondan bahsetmek istiyorum. Çünkü biz derste meditasyonun üstünde çok durduk. Ve bana kattığı şeyler olduğunu söyleyebilirim. Meditasyon, yani açıkçası ben yapamıyorum ya. Yapmayı denediğim oldu birkaç kere. Hı Fakat çok becerebildiğimi söyleyemem. Çünkü işte yani onun için herhalde bir dingin bir insan olmak birazcık böyle iç huzurunun olması falan gerekiyor. Bende dikkat eksikliği var çok yoğun bir şekilde. O yüzden zorluk çektiğimi yani denemedim değil ama belki doğru hı. yapmayı bilmiyorum. Ya da birazcık sabır ve sebat isteyen bir şey. Fakat ben de ondan Hı olduğunu hı. pek sanmıyorum. O yüzden denedim ama başaramadım diyebilirim. Ya şunu söyleyeyim, bende de dikkat eksikliği var ve o yüzden kendi başıma meditasyon yapamıyorum. Çok zorluk çekiyorum. Bu yüzden yönlendirmeli bir meditasyon kullanıyorum. Dikkatimi daha çok toplamama yardımcı oluyor. Bunu da söylemek istedim. Egzersiz denedin mi peki hiç? Egzersiz yani mesela çok eğer şeyse atıyorum böyle akut bir şey varsa o da birden canımı sıkan bir şey varsa Hı hı. uzun yürüyüşler çok iyi gelebiliyor mesela hani Hı hı. atıyorum fitness salonu bazen beni boğuyor ya da yüzmek falan bunlar beni bir dar bir alana kapattığı için e, boğuluyorum fakat mesela şehirde bir tur atmak ya da mahallede artık Hı hani hı. neredeyse Uzun yürüyüşler. uzun yürüyüşler böyle 1 saat, 2 saat, 3 saat onlar zaten stres seviyesi arttıkça o saat de artıyor. E, Hı hı. öyle bir metodum var kendim uyguladığım. Peki yoga denedin mi hiç? Hayır. Bana en iyi gelen şey buydu. Yoga denemedim. Peki kendine iyi bakmak da çok önemli bir adım stresle başa çıkmak için. Kendine iyi bak derken neyden bahsediyorum? Yeterli uyumak, düzgün, düzenli, yeterli beslenmek. Bunları hiç denedin mi ya da artısını gördün mü? Yani stresli olduğum zamanlarda bunların hep tam tersini yaparım ben açıkçası. Yani eğer stresliysem Hı hı, direkt e, uyku saatim sabah 5'e sarkar. Yediğim, hı içtiğimin hı, hesabını tutmam. Ve hatta e, tam tersi çok kötü beslenirim. Çok junk food yerim. Yani o ıvır zıvır falan. E, yani bence yani stresli bir insanın bunları yapabiliyorsa zaten cidden stresi kalmaz yani. Bence ben yapabileceğini düşünmüyorum açıkçası. değil mi? Katılıyorum. Ya bunların hepsini gerçekleştirmek bende de çok zor. Ama bana en iyi gelen şey tekrardan yoga ve uzun yürüyüşler olmuştu stresimle başa çıkmada. Peki şeye değinmek istiyorum. Stresle başa çıkmanın en önemli ve belki de en bilinen yolu duygusal destek. Duygusal destek derken neyden bahsediyorum? Psikolog yardımı olabilir, psikoterapi. Destekleyici olduğunu düşündüğün insanlar vardır. Onlarla paylaşmak vardır. Belki ailenle ya da arkadaşlarına vakit geçirmektir. Böyle şeyler denedin mi hiç? E, ben 3 senedir 2018'in değil pardon 2019'dan beri 3. seneme gireceğim işte. Psikolojik destek alıyorum. Ve bana gerçekten bayağı faydası dokundu yani. Hani e, kendisinden hocam psikoloğumun kendisi yani uzun bir süre gerekiyor zaten. Yani yaklaşık bir 6 aylık bir alışma sürecinden sonra 3 ile 6 ay arası. Ondan sonra böyle ani gelişen ya da uzun süreli sorunlarla çok rahat başa çıkmamı sağladı ve kendimi tanımamı sağladı diyebilirim. Hani ben nerede nasıl davranıyorum, ben kimim, ve ben ne istiyorum hayattan beklentim ve bu beklentilerimin kökeni ne Hı diyerek hı, aslında burada şeyin anksiyetenin de o stres anında başa çık. Mesela atıyorum bazı şeylerle artık başa çıkmayı bıraktım. Sadece onları yaşamayı öğrendim. Ya atıyorum bir canımı sıkan bir sorun olduğu zaman bunda nasıl başa çıkarım. Belki de hani sadece onu yaşamam ya da yani yaşayacaksam da hafif yaşamam gerektiğine kanaat getirdim. Ve böyle yani hani psikoloğun aşırı bir faydası oldu diyebilirim. Psikiyatristle de görüşüyorum tabii birkaç hı aydır. hı. E,
medikal destek alıyorum. Ama psikolog kesinlikle en faydalı olan çözüm yolu diyebilirim benim için. Diğerleri Peki sadece destek. yakın olduğunu düşündüğün insanlardan destek aldın mı? Arkadaşların olsun, ailen olsun. Ya da onlarla vakit geçirmek senin stres seviyeni kontrol etmende sana yardımcı oldu mu? Tabii canım, yani onlar olmazsa zaten hani atıyorum çok canım sıkkın olur, şu olur, bu olur falan. En ufak bir mesaj, ne yapıyorsun, nasılsın dendiği zaman dahi orada hatırlanmak, çok kötü hissettiğim bir zamanda hatırlanmak, hatırlandığını birileri tarafından düşünüldüğünü bilmek insana çok güç veren bir olay gerçekten. Yani orada mesela ne haber, nasılsın mesajı çok bizim için çok genel geçer ve belki de sıradan bir mesaj ve iyi sen Hı diye hı. cevap verirsin bazen. Ama o anda öyle bir durumdayken aldığın bir cevap, bir mesaj insan için gerçekten hani kurtarıcı, o durumdan çıkartıcı bile olabiliyor. Şeyi geçtim hani uzun bir sohbeti geçtim. Sadece bir hatırlanmak bile, yani Hı hı. yakın çevreden. Bu bile çok faydalıyken öyle mesela uzun bir oturmak yani insanın cidden birkaç günü kurtarır. Benim öyle olmuştu yani açıkçası. Anlıyorum ve aynı şeyleri hissediyorum bu konuda. Aynı zamanda bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Benim bu derste öğrenip de hayatıma entegre edip en memnun kaldığım şey, hocamız bundan bahsetmişti, beynini kandırmak. Ee, Ya insan gerçekten çok kolay bir şekilde beynini kandırabiliyor. Hocamız bize şeyden örnek vermişti. Bir insan, bununla ilgili galiba bilimsel bir araştırma var. İnsanlar iyi dans ettiklerini düşündüğü zaman gerçekten de iyi dans ediyorlar. Bununla ilgili bir araştırmadan bahsetti. Bunu kendim de sadece strese başa çıkmak için değil, piyano çalmaya çalışıyorum bir süredir ve parçanın basit olduğunu düşündüğüm zaman çok daha iyi çalabildiğimi gördüm. Bunu strese nasıl entegre ediyorum? Şu şekilde kendim iyi olduğuma, mutlu olduğuma ikna edebiliyorum, inanıyorum. Ya zaten hepimizin bildiği bir şey vardı. Mesela gülümsersen mutluluk hormonunun sallanır ve böylece kendini mutlu hissedersin gibi. Bunun altını çizmek istedim çünkü gerçekten bazı noktalarda benim hayatımı kurtardı diyebilirim. Onun dışında son olarak yeni mezun olmuş ve stresle başa çıkamayan insanlara sen ne önerirsin? Bence yani yardım almaktan kesinlikle çekinilmemesi lazım. Yani atıyorum bu bir eş dost akraba olur. Psikolog, psikiyatr fark etmez. Yani öncelikle bir kere sağlıklı olmaya giden özellikle mental olarak e, sağlıklı olmaya giden e, ilk yoldaki ilk aşama, basamak, step. E, ilk önce ben o kadar da iyi değilim ya aslında diyebilmek. Yani eğer bunu demiyorsak biz, yani hiçbir zaman kendimizi iyi yapmaya zorlamayacağız demek. Ya iyi yapmaya çabalamayacağız demektir. Çünkü bir sorun, ya sorun olmadan orada bir sorunu fark etmeden ona bir çözüm getirmek imkansız yani. Öncelikle sorunun farkına varmak ve bu sorun için evet ben de ben böyle eksiklik hissediyorum. Bende böyle bir şey var. Atıyorum ben kaygı bozukluğu yaşıyorum şu anda. Ben bunun için ne yapabilirim mi insan kendisine sorması gerekiyor ve Yani farkında olmak yardım çok yardım önemli alması diyorsun. gerekiyor. Tabii yani kabul etmesi gerekiyor. Yani kendine konduramayan insanlar tabii olabilir. Ama yani böyle bir şey yok insanın sonuçta. Ya senin en çok faydasını gördüğün şey duygusal destekti diyebiliriz yani değil mi? Evet, kesinlikle. Kesinlikle. Kısa vadede de yürüyüş yapmaktan bahsettin, spor yapmaktan Evet. bahsettin. Anladım. Çok teşekkür ederim Rica ederim. Ben teşekkür paylaşımların ederim. için.